Çok kutuplu dünya güçleniyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası Anglo-Sakson dünyanın galibin tüm gücüyle dayattığı dünyaya hakimiyet tezi, Sovyetler Birliği ile dengelenmiş ve dünya 1989 yılına kadar iki kutuplu bir dünya düzenine sahip olmuştu. İkinci Dünya Savaşı'nda 25 milyon insanını, üçte biri kadın, feda ederek Avrupa'yı Hitler faşizminden kurtaran Sovyetlerin 45 yıl sonra yıkılması, Anglo-Sakson hegemonyaya sınır tanımayan hareket serbestliği verdi. Sınır tanımayan neokonlar. Güç dengelerinde boşluk oluşmaz. Varşova Paktı ve Sovyetler Birliği'nin kısa sürede dağılması, Amerikan neokonlarına büyük moral ve enerji verdi. Rusya'da parçalanmalı, kenar kuşak üzerindeki tüm devletler, Türkiye dahil, Amerika Birleşik Devletleri'nin tam kontrolüne girmeliydi. Daha da öte, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki 22 devletin sınırları, Amerikan jeopolitiği ve neoliberal ekonomi politiğine göre şekillendirilmeliydi. Bu vizyon, 1946 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü Sovyetleri çevreleme stratejisine hayat veren George Kennan'ın bile hayalinin ötesindeydi. NATO genişlemesi, Yugoslavya'nın parçalanması, Afganistan, Irak, Libya ve Suriye'de vahşi müdahaleler bu vizyonun gereğiydi. Onlara göre Amerikan gücünü dengeleyecek bir güç yoktu. Ancak Amerikalı neokonlar bu vizyonu hayata geçirme sürecinde Çin'in yükselişini değerlendiremediler. Pasifik dengeleri. Amerika Birleşik Devletleri 1945 sonunda Pasifik Havzası'nda çok güçlü bir üstünlükle galip gelmişti. Çin, Amerika Birleşik Devletleri için komünist olmasına rağmen Sovyetlerle kıyaslanmayacak derecede zayıf bir tehdit idi. Çevrelemenin fikir babası George Kennan, Komünist Çin'in yükselişine rağmen doğrudan askeri çatışmaya karşı ihtiyatlıydı. Çevreleme stratejisi Çin için de geçerliydi. Ona göre komünizmin Asya'da daha fazla yayılması önlenmeliydi. Bölgedeki komünist olmayan rejimlere destek verilmesini savunuyordu. Askeri müdahale yerine diplomasi ve ekonomik önlemleri kapsayan bir strateji uyguladı. Ancak 1950-53 yılları arasında yaşanan Kuzey ve Güney Kore arasındaki savaşa Kuzey Kore yanında müdahil olmasıyla stratejik resim değişti. Amerika Birleşik Devletleri Çin'in karşısında savaştı. Çin, 1949'da kurulmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri Pekin'i 22 yıl boyunca tanımamış ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Çin'i temsilen Tayvan'ı, milliyetçi Çin'i kabul ettirmişti. Kore Savaşı'na Amerikan soslu Birleşmiş Milletler müdahalesinde karar bu taktikle çıkarılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Çin yakınlaşması. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan 20 yıl sonra 1969 yılında Sovyetlerle Çin'in sınır sorunu nedeniyle savaşmaları Amerika Birleşik Devletleri yönetimini Çin'e yaklaştırdı. Çin'in jeopolitik perspektifte kenar kuşak sistemine dahil edilme durumu ortaya çıktı. Halbuki Çin, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Kissinger'ın 1971 yılındaki ziyaretine kadar tamamen tecrit edilmiş bir devlet durumundaydı. Amerika Birleşik Devletleri ise Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Güneydoğu Asya ülkeleri birliğinin 5 kurucu üyesi Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland ile dost ve müttefik idi. Bu devletlerin 1971 yılında değil ticaret, Çin'le diplomatik ilişkileri dahi yoktu. ASEAN 1967'de Vietnam Savaşı sırasında komünizme karşı etki alanı yaratmak maksadıyla bir Amerikan projesi olarak doğduğunda Sovyetler Birliği ve Çin şiddetle karşı çıkmışlardı. Ancak 1971 Kissinger ve 1973 Nixon ziyaretlerinden sonra Çin'in tecridi kalktı ve Çin süratle dış dünyaya entegre oldu. Öyle ki Kasım 2000'de Çin ASEAN'a serbest ticaret anlaşması önerdi. Bu girişim
1 Ocak 2010'da dünyanın en büyük serbest ticaret bölgelerinden biri olarak kabul edilen ASEAN-Çin serbest ticaret alanını yürürlüğe soktu. Sovyet çöküşünden dersler. Sovyetlerin çökmesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Nixon'ın 1973'teki ziyaretinden sonra başlayan Amerika Birleşik Devletleri-Çin yakınlaşmasının etkisi önemli rol oynadı. Öyle ki Sovyetlerin Afganistan işgalinde Amerika Birleşik Devletleri ile Çin ortak faaliyetler yürütecek kadar yakınlaştılar. Ancak Çin 1989 sonrası Sovyetlerin başına gelenlerin yükselen bir Asya gücü olarak kendisinin başına da geleceğini gördü. Zira pratikte devlet kapitalizmi uygulasa da komünist bir devlet idi ve rejimi değiştirilerek Amerika Birleşik Devletleri güdümüne girmeliydi. Sovyet komünizminin çöküşünü değerlendiren Çin yönetimleri, devasa enerji kaynaklarına sahip olmasına rağmen çöken Sovyet ekonomisinden dersler çıkardı. Singapurlu diplomat ve eski Birleşmiş Milletler temsilcisi Kishore Mahbubani, "Çin kazandı mı?" isimli kitabında şöyle yazıyor. Öncelikle Sovyetler Birliği dış baskılar nedeniyle değil, iç zayıflıklar nedeniyle çöktü. Çin, hayatta kalmak için güçlü, dinamik bir ekonomiye ve güçlü, dinamik bir topluma sahip olma gerçeğinin farkında. Bu arada 1949'da Amerikalı stratejist George Kennan, Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasındaki mücadelenin sonucunun silahlarımıza ve askerlerimize değil, hangi toplumun daha büyük ruhsal canlılığa sahip olduğuna bağlı olacağını söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri toplumu Sovyetler Birliği'ninkilerden çok daha dinamikti. Amerika Birleşik Devletleri gelişti ve Sovyetler Birliği çöktü. Çinliler birinci önceliğin güçlü bir ekonomi ve güçlü bir toplum sağlamak olduğunu biliyorlar. Bu yüzden halklarını büyük ölçüde eğitiyorlar ve ekonomilerini büyütüyorlar. Böylece ikinci bir Sovyetler Birliği olmayacaklar. Çin ve çevrelenme. İçeride ekonomik istikrar, büyüme ve refahını arttıran Çin, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine açtığı fırsatları değerlendirerek küreselleşmeye ağırlık verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyetleri çevreleyerek içine kapanmasından ders çıkardılar. Kishore Mahbubani'ye göre Çin, çevreleme politikasına karşı önleyici bir hamlede bulunarak komşularının Çin ekonomisine bağımlı olmasını sağladı. Tamamen Amerika Birleşik Devletleri kontrolündeki ülkelerden oluşan ASEAN ile 2000 yılında serbest ticaret anlaşması yapması bunun en güzel örneği. ASEAN'a serbest ticaret anlaşması öneren ilk ülkenin Çin olması son derece şaşırtıcıydı. 2000 yılında ASEAN'ın Amerika Birleşik Devletleri ile ticareti 135 milyar dolar. Çin'le ticareti ise sadece 40 milyar dolardı. 2022'de ASEAN'ın ABD ile ticareti 450-500 milyar dolara yükselirken Çin'in ASEAN'la ticareti ise 40 milyar dolardan neredeyse 1 trilyon dolara fırladı. Bu bir dünya rekoruydu. Mahbubani, ASEAN ülkelerinin gelecekte Çin'e karşı Amerika Birleşik Devletleri tetiklemesi ve baskısı ile bir çevreleme politikasına girişmesini çılgınlık olarak niteliyor. Bu durum, Çin'in kuşak ve yol projesi üzerinden altyapı yatırımları alan ülkelerin de benzer çevreleme ve yaptırımlara iştirak etmelerinin zorluğunu ortaya koyuyor. Çok kutuplu düzen ve barış içinde birlikte yaşamak. Ülkeler arasında karşılıklı güven ve işbirliği olmadan jeopolitik rekabetler aşılamaz. Jeopolitik rekabette de Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi etki ve ilgi alanlarının karşılıklı tanınması esastır. Amerika Birleşik Devletleri 1945'te Sovyet etki alanını tanıyıp 1989'a kadar iki kutuplu dünyada yaşamayı kabul etmişti. Bugünse tüm dünyayı etki alanında görmek ve tutmak istiyor. Neokonlar sadece okyanusları değil,
kıtaları da istiyor. Ancak buna gücü artık yetmiyor. Gücünün tükendiğini büyük bir dünya savaşında yaşayarak görebilir. Ancak nükleer silahlar nedeniyle büyük bir dünya savaşı da kazananı olmayan bir savaş olacaktır. O zaman geriye kalan en doğru seçim, çok kutuplu dünya düzeni içinde, barış içinde birlikte yaşamayı kabul etmektir. Barış içinde birlikte yaşama kavramı ilk kez Çin Başbakanı Zhou Enlai tarafından 1953'te dile getirildi. Daha sonra Bağlantısızlar Hareketi'nin yolunu açan Bandung Konferansı'nda benimsendi. Çin'in barış içinde bir arada yaşamanın 5 ilkesi olarak adlandırılan bu ilkeleri şunlardı: birbirinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine karşılıklı saygı, karşılıklı saldırmazlık, karşılıklı olarak birbirlerinin iç işlerine karışmama, eşitlik ve karşılıklı yarar, barışçıl bir arada yaşama. Bu kavram 1956 Süveyş krizi, 1956 Sovyetlerin Macaristan müdahalesi, 1962 Çin, Hindistan'ın Himalayalar bölgesindeki sınır savaşı ile yara aldı. 1960'larda başlayan Çin-Sovyet ayrışmasının da bu süreçte rolü oldu. Dünya Komünist Hareketi de ikiye bölündü. Barış içinde birlikte yaşama kavramı 1959 yılında Sovyet Başkanı Brejnev tarafından da kullanıldı. Brejnev, kapitalist dünya ile ideolojik farklılıkları ayrı tutarak barış içinde yaşamanın gerekliliği üzerine odaklanıyordu. Nükleer savaşın önlenmesi, diplomasiye, ekonomik ve kültürel ilişkilere önem verilmesine vurgu yapan bu anlayış, 1968 yılında Prag Baharı'nda Varşova Paktı'nın Çekoslovakya'ya askeri müdahalesiyle yara aldı. Bu kez 1970'lerden itibaren Sovyetler tarafından ortaya atılan detant, yumuşama politikası bir yerde barış içinde bir arada yaşama vizyonuna destek sağlamak üzere tasarlandı. 1973'te yaşanan Arap-İsrail Savaşı sırasında yaşanan gerilemeye rağmen bu siyaset özellikle nükleer silahların azaltılması ve kısıtlanması ile Helsinki Nihai Senedi'nin somutlaşması gibi başarılara yol açtı. Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan neokon hakimiyeti döneminde Amerika Birleşik Devletleri kendi değerlerini kural temelli dünya düzeni altında dayattı. Yudeo-Hristiyan ahlaka dayalı neoliberal kapitalist ekonomi, insan hakları, demokrasi, inanç ve düşünce özgürlüğü, Amerikan diplomatları ve siyasetçileriyle yetkililerin ağzında sakız oldu. Büyük güç olarak düşman kalmadığından terörle küresel savaş altında yeni tehdit yaratıldı. Ancak kendisine yakın olan PKK, YPG, PYD gibi terör örgütlerine kara gücüm diyecek kadar ya da kendi kurduğu IŞİD gibi örgütleri stratejik hamle aracı kullanacak kadar çifte standart yaratıldı. Rusya'nın 2008 Gürcistan müdahalesiyle Çin'in 2012'den itibaren Güney ve Doğu Çin denizlerinde Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Filipinlere karşı ciddi tutum değişikliğine gitmesi neokon emperyalizmine büyük bir direnişin başlamasını tetikledi ve bugünlere gelindi. Çin Devlet Başkanı 28 Haziran 2024'te Pekin'de barış içinde birlikte yaşamanın 5 ilkesinin 70. yıl dönümünü anma konferansında bir konuşma yaptı. Xi şunlara vurgu yaptı. Geçtiğimiz 70 yılda barış içinde bir arada yaşamanın 5 ilkesi zaman ve mekanı aşıp yabancılaştırmaya direnerek güçlü bir dirence ve kalıcı geçerliliğe sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu ilkeler uluslararası ilişkilerin açık, kapsayıcı ve evrensel olarak uygulanabilir temel normları ve uluslararası hukukun temel ilkeleri haline gelmiştir. İnsanlığın barışla savaş, refahla durgunluk, birlik ile cepheleşme arasında tutum belirleme zorunda kaldığı bu tarihi dönemde barış içinde bir arada yaşamanın 5 ilkesini her zaman olduğundan daha fazla savunmalıyız ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme şeklindeki yüce hedef için yorgunluk bilmeden gayret göstermeliyiz. Dünyadaki tüm güçler arasında küresel güney güçlü bir ivmeyle öne çıkarak insanlığın ilerleyişinde can alıcı rol oynuyor.
Yeni bir tarihi başlangıç noktasında bulunan küresel güneyin daha açık ve daha kapsayıcı olması gerekir. El ele vererek insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasında başı çekmesi gerekir. Çok kutuplu dünya başladı. Ekonomik eksen çoktan batıdan doğuya döndü. Geçmişi sömürge siciliyle karanlık Anglo-Sakson hakimiyeti geriliyor. Bu gerilemede en büyük neden Çin'in yükselişi ve Rusya'nın direnişi. Anglo-Sakson liderliğin gerilemesinde Amerika Birleşik Devletleri neokonlarının jeopolitik ihtirasının dizginlenemeyişi ve üst üste çok büyük hatalar yaratmaları ve dünyayı felaketlere sürüklemeleri rol oynadı. Zira onları dengeleyecek askeri güç 2008 sonrası Rusya gibi ortaya çıksa da asıl olan ekonomik güce de sahip askeri bir gücün ortaya çıkmasıydı. Bunu Çin yaptı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin 1945 sonrası yönettiği Batı merkezli ekonomik sisteme alternatif bir düzen inşa ediliyor. 2006 yılında Rusya, Çin, Brezilya ve Hindistan küresel bir ekonomik girişim yaratarak BRIC grubunu oluşturdu. Güney Afrika Cumhuriyeti 2010 yılında gruba katılarak girişim BRICS adını aldı. 5 üyeli BRICS daha sonra 4 üye daha alarak büyüdü. Bugün için BRICS artı içinde bulunan 9 ülke, dünya nüfusunun %45'inin küresel ekonominin satın alma gücü paritesinde %36'sının, dünya ihracatının %25'inin, ham petrol üretiminin %44'ünün sahibi. BRICS 2023'te küresel ekonomideki payını %35,7 seviyesine yükseltti. G7 ise %29'da kaldı. Grupta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi Çin ve Rusya gibi küresel, kıtasal nükleer güçler ile Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi kıtasal ekonomik askeri güçler bulunuyor. Son genişleme ile Hürmüz Boğazı ve Süveyş Kanalı gibi iki kritik su yolunun kontrolünü sağlayan devletler İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır BRICS artıda yerini almış oldu. BRICS Artı'nın belki de en önemli özelliği dünyanın en eski medeniyet ve kültürlerinin bugünkü temsilcileri olan devletlerden oluşması. 25 ülke BRICS üyeliği için bekliyor. Diğer taraftan 1996 yılında sınır bölgelerinde askeri işbirliğini geliştirmeye yönelik olarak Çin liderliğinde 5 devletle kurulan Şangay İşbirliği Örgütü de 4 Temmuz 2024'te Astana'da düzenlenen 24. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde Beyaz Rusya'nın iştirakiyle 10 üyeli dengeleyici bir varlığa dönüştü. Zirvede bir konuşma yapan Rusya lideri Vladimir Putin şöyle dedi: "Dünyada hızlı ve geri dönüşü olmayan değişimlerin yaşandığı mevcut koşullarda Şangay İşbirliği Örgütü'nün uluslararası ilişkilerdeki aktif girişimci tutumuna kesinlikle ihtiyaç var. Çok kutuplu dünya gerçek oldu." Şangay İşbirliği Örgütü ve BRICS'in ortaya çıkan yeni dünya düzeninin temel direkleri olduğuna inandıklarını kaydeden Putin, bu iki uluslararası varlığın çok kutupluluğun onaylanmasının lokomotifi olduğunu vurguladı. Şangay İşbirliği Örgütü ve BRICS artı büyümesi şüphesiz çok kutuplu dünya düzeninin büyük çaplı savaşlar olmadan tesis edilmesine katkı sağlayacaktır. Sorun bu sonuca Anglo-Saksonların barış içinde bir arada yaşama iradesiyle katlanıp katlanamayacağıdır. Sorun 1945-1989 arasında savaşmadan iki kutuplu dünyada barışı idame eden ve Sovyetlerle dengeli bir jeopolitik düzen kurabilen Amerika Birleşik Devletleri devlet adamlarının söz konusu mirasını bu kez Siyonist ve neokonların hakim olduğu, bazılarının İncil ve Tevrat'tan gücünü alan hayaller dünyasında yaşadığı niteliksiz ve basiretsiz Amerikan siyasetçileri ve devlet adamlarının tekrar edip edemeyeceğidir. Cem Gürdeniz.